Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere dikişsiz çok güzel bir batik yapımını göstermek istiyorum. Bakın, harika bir model. Kolay da bir model. Dikişsiz. 3 renkte lacivert, mavi ve beyazla örülmüş bir batik modeli. Patiğim 37-38 numaraya uygun örülmüş, dikişsiz, geometrik desenli harika bir model. Bunun için kullanacağım yün, Tunç markasının yünleri, lacivert, mavi ve beyaz yünlerini kullanacağım. 4 numara örgü şişlerimiz, çorap şişlerimiz ve misineli şişim var. Ben daha önce örgüme başladım. 18 ilmek atarak başladım. 24 sıra haroşa ördüm. Yani patimin şu kısmını ördüm. Şimdi desenlerimi nasıl yapıldığını göstereceğim. Desen yaptıktan sonra devamında bir 24 sırada haroşa örüp alttan ilmek çıkartıp ve 9 ilmeği devam ettirerek dikişsiz olarak arkaya kadar öreceğiz. 24 sıra haroşamı ördükten sonra lacivert rengimle şimdi mavi rengine başlıyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Mavi ipimi takacağım ve mavi ipimle 2 sıra 2 diş haroşa öreceğim. Mavi ipimi taktım. İlmeklerimi ters olarak 18 ilmeğimi kenara kadar örüyorum. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. İlk diş haroşamı tamamlıyorum. Ördüm. Şöyle mavi ipimle lacivertimi sıkıştırdım. Şimdi arka yüze geldiğimde şu başladığım ipi şu ipime bağlıyorum. Ve ilk ilmeğimi örmeden alarak ikinci sırama devam ediyorum. Bu esnada ikinci sırama devam ederken bu ipimi bakın bir üstte bir alta alarak ilmeklerimin arasında arka tarafta arka yüzde gizliyorum. Fazlalığını kesiyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi ikinci dişte mavi ipimle ikinci dişte sıra sonuna bir ilmek 2 ilmek kala geriye döneceğim. Bakın sıranın kenarına kadar gitmedim. 2 ilmek kala geriye döneceğim. Ancak dönme işlemi esnasında şurada bir delik oluşmaması için bakın şu ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geçirdim. Tekrar ilmeğimi diğer şişe aktardım. Ve buradan devam ediyorum.
Bakın tekrar söylüyorum. İpimi şu ilmeğimin kenarından geçirdim ve buradan devam ediyorum. Ön yüzünde ikinci diş haroşam mavi ile tamamlandı. Şimdi araya bir diş lacivert öreceğiz. Lacivert ipimi alıyorum. Bir diş lacivert ipimle haroşa örüyorum. Şimdi 2 ilmek kala dönmüştük. Şimdi 4 ilmek kala döneceğiz. Ancak ipimizi şu ilmeğin etrafından dolandırıp bu şekilde dönüyorum. Sıra sonuna kadar lacivertimden bir diş haroşayı tamamlıyorum. Şimdi sırada beyaz 2 diş haroşamız var. Beyaz yünümüzü takacağız. Beyaz ip yünümü taktım. Aynı şekilde 2 diş beyaz öreceğiz. Yine dönüşlerimizi unutmuyoruz. Evet, 6 ilmek kala döneceğiz. Yine ipimizi bu ilmeğin etrafından doladık. Geriye döndük. Bir diş beyazımız tamamlanıyor. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde döndük. Şuradaki başladığımız beyaz ipimizi şuraya bir sefer bağladık. Ve ilmekleri örerken o ipimizi de birlikte gizleyeceğiz. Geriye döndüm. Beyaz ipi yukarıya aldım. Bir alta bir üste alarak ipimizi diğerleriyle birlikte örüyoruz. Evet, 2 ilmek kala beyazımdan geriye döneceğim. İpimi buradan geçirdim. Bakın artık 2, 4, 6, 8 ilmek örmediğimiz ilmekler. Döndüm. Sırada bakıyoruz ne var? Yine bir sıra lacivertimiz var. Lacivert ipimizle bir diş haroşamızı öreceğiz. Beyaz ipimden 4 ilmek kala, yani
Bu sıranın son beyaz dişten 2 ilmek kala dönüyorum. Dönmek için şu beyaz ilmeğin etrafından mavi ilmeğimi çevir, ipimi döndürdüm. Beyaz ilmeği tekrar sağ şişime aldım örmeden ve dönüyorum. Lacivert ipimle bir diş haroşam hazır. Şimdi tekrar mavi ipimi alıyorum. Şimdi mavi ipimle artık bu ortadaki şu köşe kısmını yapacağız. Lacivert ilmeklerimden 2 ilmek kalana kadar ördüm. Şurada bir lacivertin etrafında ipimi çevirdim, aldım ve devam ediyorum. Altı ilmek mavim var. Tekrar geriye döndüm. Dört ilmek mavi ördüm. İpimi şu 5. ilmeğin etrafından çevirerek geriye döndüm. 2 ilmek kala ters işleme başlayacağım. Bir daha geriye geldim. 2 ilmek ördüm. Şu mavi ilmeğimin etrafında döndüm. İpimi çevirdim. Şimdi tekrar 2 ilmeğimi artırarak 4-6 yaparak mavimi bitireceğim. 2 ilmek 4 ilmek ördükten sonra geriye dönüyorum. Geriye dönüş aynı şekilde 5. ilmeğin etrafından ipimi çeviriyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. Tekrar döndüm. Bu sefer mavi ile 6 ilmek örüyorum. Yedinci ilmeğim etrafında ipimi çevirerek mavi kısmımı tamamlıyorum. Aradaki mavi üçgenim tamam. Yani şu ana kadar maviye kadar sürekli azaltıyorduk. Maviden 2 ilmek kala tersine başladık. Artırmaya başladık. Şimdi sırada lacivertimiz var. Lacivert yünümle örüyorum. Bir diş haroşa öreceğiz lacivert yünümüzle. Altı mavi ilmeğimizi 2 lacivert 8 ilmek ördük. Zaten yerini belli ediyor. Şu beyaz ilmeğin etrafında ipimizi çevirdik. Beyaz ilmeğimizi örmüyoruz. Bir diş lacivert haroşamız tamam. Şimdi sırada beyazımız var. Beyaz yünümüzle 2 diş haroşa öreceğiz. Beyazla örüyoruz. Mavi ilmeklerimiz bittikten sonra 2 tane daha örüp 2 beyazımızı geriye dönüyoruz. Dönerken de bu beyaz ilmeğimizin etrafında, bir sonrakinin etrafında ipimizi çevirdik. Geriye döndük. İlk diş haroşa beyazımızı tamamlamak üzereyiz. Bakın.
Geriye dönüyorum. İkinci diş haroşa beyazımızı örüyoruz. Beyaz kısmını, tüm beyaz ilmekleri ördük. Şu mavinin etrafında dönüyoruz. Yani her seferinde +2 yapıyoruz. Beyaz yünümüzle bu kısımda işimiz bitti. Geriye döndük. Şimdi sırada beyazdan sonra yine lacivertimiz var. Lacivert yünümüzle bir diş haroşa öreceğiz. Nereye kadar? Bakın artık dönüşlerde çok rahat. Şu ikinci lacivert ilmeğe kadar örüp şu mavinin etrafında ipimizi döndüreceğiz. Evet. Şimdi şu mavinin etrafında ipimizi çevirdik ve lacivertlerimizi örmeye devam ediyoruz. Sırada mavimiz var. 2 diş maviyi de yaptıktan sonra bu desenimizi tamamlamış olacağız. 3 tane desenimiz var. Biri ortada. Ortadaki biraz daha farklı. Maviden sonra bir de lacivertimiz var. 2 kenar, bir de orta desenimiz. Şimdi ilk kenar desenimizi tamamlamak üzereyiz. Mavi yünümü taktım. İki diş haroşa öreceğim mavi yünümle. Lacivert ilmeklerimi ördüm, bitti. Bakın. Sırada 4 tane mavi ilmeğim var. İlk ikisini bu ilk sıra haroşada alıyorum. +2. Üçüncünün etrafında ipimi çevirdim. Geriye döndüm. İlk diş mavi haroşamı tamamlamak üzereyim. İkinci mavi haroşa sırama başlıyorum. Bu arada şurada ipleri yürütüyorum koparmadan. Daha sonra ilmek alma esnasında onları toparlayacağım. İkinci sıra haroşamı sonuna kadar ördüm. Şimdi mavi yünümün ikinci diş haroşasını örüyorum. İlmeklerimin tamamını
Böylece ilk desenimizi tamamladık. Yani kenar desenim, şu kenar desenimi tamamladım. Şimdi ikinci desene başlayacağız. Aynı şekilde bakın mavi kısmını ördük. Şimdi lacivertten bir diş haroşa, beyaz yine lacivert bir diş haroşa, mavi şeklinde orta desenimizi tamamlayacağız. Teknik aynı. Her yeni haroşa sırasında ikişer ilmek bırakıyoruz. Lacivertte bir sıra öreceğim. Yani 2 sıra lacivert, bir diş haroşa olacak. İki ilmek kala lacivert yünle örmeyi bıraktım. Şimdi bir ilmeği aldım. Lacivert ipimi etrafında doladım. Tekrar sol şişime mavi ilmeğimi aktardım. Ve buradan devam ediyorum. Böylece 2 ilmek mavi örmemiş oldum. Sırada beyaz yünümüz var. 2 diş haroşa beyaz yünümüzle öreceğiz. Beyaz yünümüzü bakın şimdi 2 bırakmıştık. Lacivertle örme esnasında şimdi 2 daha bıraktık. Beyaza geçtik. 4 ilmek kenarda kaldı. Bir tanesini sağ şişime geçirdim. Beyaz ipin etrafında doladım. Şişlerimi çevirdim. Ve beyazımı örmeye devam ediyorum ön sırada. Bunu neden yaptığımızı söylemiştik. Bir daha hatırlatalım. Delikler oluşmaması için bunu yapıyoruz. Bir sıra daha beyaz haroşa örüyoruz. Şimdi 6 ilmek kala döneceğiz. Bakın 6 ilmek kaldı. Bir ilmeği aldım. İpimi etrafında çevirdim. Ve döndüm. Beyaz ipimizle de işlemimizi tamamladık. Şimdi tekrar araya bakın bunu kılavuz olarak kullanabiliriz. Bir diş haroşa lacivert örüyoruz. Kuralı unutmuyoruz. Hangi renk olursa olsun mutlaka sıra sonunda 2 ilmek kala dönüş yapıyoruz. Yani paspas tekniğini kullanıyoruz.
Şimdi bakın 2 diş haroşa beyaz örmüştük. 2 beyazını ilkinde bırakmıştık. Şimdi mavide bu 2 beyaz ilmeği bırakıyoruz. Şuradan bir ilmeği aldım. Lacivert ipimi doladım. Geriye şişime geçirdim. Artık 8 ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8. Ve bir diş haroşamı ördüm. Şimdi bakalım. Mavi, beyaz, yine mavi geldi. Sırada mavi yünümüz var. Mavi yünümüzle örüyoruz. Bir önceki sırada 8 ilmek 10 ilmek kala döndük. 2, 4, 8 ilmek kala dönmüştük. Özür dilerim. 2, 4, 6, 8. Şimdi 2 ilmek daha bırakıyoruz. 10 ilmek. Şuradan yine bir ilmeğin etrafında ipimi çevirdim. Bu ilmeğimi sağ şişime aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Mavi yönümden 2 diş haroşa yapacağım. Tekrar geriye döndüm. İkinci haroşa sıram için bakın 2 ilmek kala bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. 2'şer ilmek eksilterek dönüyorum. Mavi ipimle de işim buraya kadar tamam. Bakın şu anda biz şunu yani şurayı yaptık. Şimdi burun kısmındaki şu lacivert kısmı yaparak bu sefer tam ortaya gelmiş olacağız. Bu sefer tam tersi artırarak dönüşümüzü yapacağız. Dört ilmek, 2-4 ilmek lacivertimle ördüm ve geriye dönüyorum. Bakın 12 ilmekti. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 de şimdi bıraktık. 14 ilmek. İpimi 5. ilmeğin etrafında dolandırdım. Geriye döndüm. 4 lacivert ilmeğimi örüyorum. Tekrar lacivertin şu burun kısmını dedik. Geriye döndüm. Bu sefer 2 lacivert ilmek ördüm. Üçüncüsünün etrafında döndüm. Şu anda tam desenimin ortasındayım. 2 ilmeğe getirdiğimiz zaman azaltmalar bitiyor. Tekrar 4, 6, 8 şeklinde artırmaya başlıyoruz. Şu anda patimin tam burun kısmının ortasındayım. Şimdi bütün bu işlemleri, buraya kadar yaptığımız işlemleri tam tersi olarak yapıyoruz. Orta desenimizin azaltma işlemi bitti. Şimdi artırmaya geçtik. Yine lacivertteyiz. 2 ilmek ördüm. Artı 2 artırıyorum. 4 ilmek ve 5. ilmeğin etrafında ipimi dolandırarak işlemimi tamamlıyorum. Evet, lacivert ipimle işim bitti. Şimdi sırayla bakın lacivertten sonra mavi. Her sıramda artı 2 ilmek fazladan örüyorum. 3. ilmeğin etrafında ipimi
döndürüyorum. 2, 3, 4, artı 2 ilmek, 5, 6 ördüm. 7. ilmeğin etrafında ipimi döndürdüm. Yani mavi ipimle bu sırada 6 ilmek örmüş oluyoruz. Mavi 2 diş örüyoruz. İkinci diş maviye geçtim. Bir önceki sırada 6 ilmek örmüştüm. Şimdi 8 ilmek mavi örüyorum. 8, 2, 4, 6, 8. Şu 9. ilmeğimin etrafında ipimi çevirip geriye döndüm. İki diş mavim de hazır. Şimdi sırada bir diş lacivertim var. Sekiz ilmek mavi örmüştük. Artı 2 ekleyeceğiz. Lacivertten 10 ilmek örüyoruz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeğin etrafında geri döndüm. Ve tekrar haroşa olarak ön yüzden 10 ilmeğimi örüyorum. Sırada bakıyorum, beyazım var. 2 diş beyaz öreceğiz. 2 diş haroşa. İlk diş haroşada 12 ilmek, ikinci diş haroşada artı 2, 14 ilmek. Bir diş haroşa daha beyazımdan örüyorum. Örmüştüm. 14 beyaz öreceğim. 15'in etrafında dönüyorum. Sırada bir diş lacivertim var. On 16 ilmek lacivert örüyorum. On 7'de geriye dönüyorum.
Mavi ipime geldim ve 2 diş mavi örerek orta desenimi de, burun desenimi de tamamlamış olacağım. Bakın 2 diş mavi, burun desenim tamamlanacak ve kenar desenimiz başlamış olacak. İlk mavi haroşa dişimde 18 ilmeğin tamamını örüyorum. Lacivertle 16 örmüştüm, artı 2 18. Geriye döndüm. Yani artırma işlemimim tamam. 18 ilmeği tekrar örmüş oldum. Şimdi yeniden bir sonraki mavi haroşa sıramda, dişimde azaltmaya başlayacağım. Bakın tekrar 18 ilmek ördük. Şimdi yeniden azaltmaya başlıyorum. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2'ye kadar. Mavi ipimle ikinci diş mavi haroşamı örmek üzere ilk arka sırasına başladım. İlmek ördüm. 2 ilmeği örmeden bırakıyorum. O 2 ilmeğin birisinin etrafında bakın ipimi şöyle çevirdim ve geriye döndüm. Şu anda bakın patiğimi şöyle elimize alalım. 3 desenden demiştik. Bu ortadaki burun deseni. Bu yan desenimiz. Şimdi bu tarafın yan desenine başlamış olduk. Yani şunu yaptık. Geriye kalan desen kısmı şu. Şu kısmı buraya yaptıktan sonra desen bölümümüz bitiyor. Sırayla bakıyoruz. Bakın buradan geriye doğru. Bir sıra lacivertimiz var. Burada arkadaşlar bir sıra lacivert ya da farklı renk söylerken bir haroşa sıradan bahsediyoruz. Yani bir gidiş, bir dönüş. Lacivert ipimi ekledim. Mavinin ikinci sırasında 16 ilmek örmüştük. İkinci haroşa dişinde. Şimdi lacivertle 14 ilmek öreceğiz. Yani 4 ilmek kala geriye döneceğiz. 4 ilmek mavimiz kaldı. Bir tanesinin etrafında ipimi geçirdim ve geriye. Sırada beyazım var. İki diş haroşa beyaz öreceğiz.
6 ilmek kala dönüşümüzü yapacağız. 2, 4, 6. 7'nin etrafında ipimi çevirdim ve döndüm. Bir diş daha beyaz örüyorum. Sekiz ilmek kala dönüş yapacağız. Şu ilmeğin etrafından döndük. Bakın şişimizde örmediğimiz 2, 4, 6, 8 ilmek. Sırada lacivertimiz var. Bir diş lacivert haroşa örüyoruz. 10 ilmek kala geriye dönüyoruz. On ilmek kala geriye döndük. Şu ilmeğin etrafında döndük. Bakın bunu ördük. Şimdi sırada mavilerimiz var. Şu mavi üçgenini yapıp tekrar artırma işlemine başlayacağız. Mavi yönündeyim. On iki ilmek kala döndük. 4, 6, 8, 10, 12. Şunun etrafında döndük. Yani 6 ilmek mavi ördük. Şimdi mavi yünümle 2 ilmek kalana kadar aynı dönüş işlemlerini yapıyoruz. 6 ilmek örmüştük. Şimdi 4 örüyorum ikinci haroşa dişinde. 5'in etrafından dönüyorum. Şimdi 2 ilmek örüp 3'ün etrafında döndüm. Ve böylece azaltmalarım bitti. Tekrar ikişer artırmaya başlıyorum. Şimdi 2 ilmek mavi ördüm en son. 4 ilmek mavi, 6 ilmek mavi ve sırayla bütün renklerde ikişer ilmek artırarak 18 ilmeğe geldiğimizde desenimiz bitiyor.
Şöyle bir görelim. Desenimiz bitti. Buraya kadar 24 diş lacivert haroşa örmüştük. 3 tane desen yaptık. Şimdi tekrar dönüşte buradan itibaren lacivert 24 diş lacivert öreceğiz 18 ilmeğimizi. Daha sonra arkadan ve kenarlardan ilmek çıkartıp şu 9 ilmeği örerek dikişsiz olarak patimizi bitirip tığ ile süsleyip süsümüzü takacağız. Şimdi lacivert ipimle devam ediyorum. Artık bundan sonra 18 ilmeğimi 24 diş haroşa örerek devam ettiriyorum. Evet, şimdi 23 diş haroşa ördüm. 24. dişi örerken misineli şişlerime alacağım. Son 24. diş haroşayı da örüyorum. Evet, şimdi artık ilmek çıkartacağız. O yüzden misineli şişlerimi aldım. İlmeklerimi şu tomurcuklardan çıkartacağım. Şu tomurcuklardan ilmek çıkartacağım. Bakın, ilkinden başlıyorum. Şöyle ipimi arkadan şu şekilde alıyorum. Her tomurcuktan bir ilmek. Şu patimin komple şu kenarına, ucuna kadar ilmek alacağız. Şimdi bu desenli kısımlarda her haroşa sıradan bir tane alacağız. Bakın. Maviden 2 tane alıyorum. Lacivert bir tane. Beyazdan 2 tane. Alırken şu arkada uzattığımız ipleri de bakın. Şöyle yapınca onları da toparlamış olacağız. Bakın. Şimdi arada bir tane lacivertim var. Şöyle. Burada 2, 4, 5 tane mavim var. Mavilerimden 5 tane çıkartıyorum. Bakın şu anda bu uzattığım ipler altta. İkincisini çıkartırken şuraya üste alırsam, bakın arada kaldı. Onda yine altta. Bir sonrakinden ilmek çıkartırken şöyle üste aldım o ipleri. Beşinci mavi de altta. Bakın
Uzattığım ipleri de altta toplamış oluyorum. Lacivertten bir diş çıkartıyorum. Beyazdan 2 ilmek alıyorum. Birinde ipleri araya aldım, diğerinde normal alıyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi çıkarttık. Toplamda 131 ilmeğimiz oldu. Bu 131 ilmeğin 9 ilmeğini ortada bırakıp iki tarafta 61'er ilmek bırakacağız ve ortadan başlayarak şu taban kısmını 9 ilmeğini arkaya kadar dikişsiz patik yapabilmek için öreceğiz. Şimdi ben burada ipimi kesiyorum. Başlangıç ipiyle birlikte bağladım. Şimdi şu ortadaki 9 ilmekten örmeye başlayacağım. O yüzden şöyle tığımı şişlerimden 61 ilmek sayarak şişin bu tarafına aktaracağım. ...61 ilmeğimi şişimin bu tarafına aldım. Şimdi buradan ipimi takıyorum. Şöyle ipimi taktım. Şimdi 9 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın şuna da dikkat ediyorum, gösterelim. Şuradan başladım 9 ilmek örmeye. Desenimin beyazımın kenarından lacivertten başladım. Lacivertte bittim. Yani tam burunun ortasında olması için. Geriye döndüm. Bu 9 ilmeği bundan sonra sürekli öreceğim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz aldım örmeden. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi şu yandaki şişimdeki ilmekle birlikte ters olarak kesiyorum. Bu arada şu başlangıç ipimi de
buraya bağladım. Döndüm. İlk ilmeğimi bakın örmeden aldım. Düz örecekmiş gibi. Aradaki 7 ilmeği haroşa ters ördüm. Başlangıçta 8 oldu. Şu 9. ilmeğimi sol şişimdeki ilmekle ön kısmında şöyle arkadan düz kesiyorum. Bakın. Bu çok önemli. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters ördüm. Arka tarafta 9. ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte, bu 9. ilmeğim bakın, yanındaki ilmekle birlikte ters olarak kesiyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde bu ilk ilmeğimi başlangıçta düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Şu ilmeğimin düz gitmesi için yine aradaki ilmekleri ters örüyorum. Son ilmeğime geldiğimde bakın son 9. ilmeğimi ipimi arkaya atıp sol şişimdeki diğer ilmekle birlikte düz olarak kesiyorum. Döndüm yine. Arka tarafta bu ilmeği örmeden ters örecekmiş gibi alıyorum. Arka tarafta ilk ilmeği ters örecekmiş gibi alıyorum. Ön yüzde ise ilk ilmeği düz örecekmiş gibi alıyorum. Aradaki ilmekleri ters örüyorum. Dokuzuncu ilmeğimi yanındaki ile birlikte arka tarafta ters olarak kesiyorum. Bakın şöyle düzgün ilmek gitmesini istiyorum. Yani sağlamaya çalıştım şu şekli vermek. Devam ediyorum. Ön yüze geldim. İlk ilmeğimi bakın ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Aradaki 7 ilmeği ters ördüm. Haroşa örüyorum. Son ilmeğimi sol şişimdeki ilmekle birlikte ipim arkada, şöyle arkadan düz olarak kesiyorum. Yine ters tarafındayım. İç tarafta ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden aldım. Aradaki 7 ilmek ters ördüm. Son 9. ilmeğimi yanındakiyle birlikte, zaten belli ediyor son ilmek, yanındakiyle birlikte ters kestim. Ön yüzdeyim. İlkini ön yüzde ilk ilmeği düz örecekmiş gibi alıyorum. İpimi öne atıyorum. Aradaki ilmekleri ters örüyorum. 9. kenar ilmeğe geldiğimizde ipimi arkaya alıp sol şişimdeki ilmekle birlikte düz olarak kesiyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar bakın oluşmaya başladı. Bu şekilde tüm ilmekler bitene kadar, şuradaki 61 ilmeğin tümü bitene kadar o 9 ilmeği yandakilerle birlikte keserek örüyoruz. Evet arkadaşlar, birer ilmek kaldı yan şişlerimde. Son kesme işlemlerimizi yaparak patimizi bitiriyoruz.
ön yüzündeyiz patimizin. Kesme işlemimizi yaptık. 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 9 ilmeğimizi kapatıyoruz. 2 ilmeği birlikte kestik. İlmeği tekrar sol şişimize taktık. Kestik. Sol şişe taktık. Kestik. Sol şişimize taktık. Bu şekilde kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Son ilmeğimizi de kestik. İpimizi de keserek şuradan ilmeğimizi içinden geçirdik. Evet, patimiz, dikişsiz patimiz hazır. Şimdi patimizin şu tığ bölümlerine, süsleme bölümlerinde yapalım. Bakın. Süsleme esnasında bu başlangıç ve bitiş iplerini de gizleyelim. Hemen tığımızı alalım. Mavi ipimizle süslemeyi yapacağız. Hemen şuradan başlıyorum. Sık iğne yapacağız. Her pıtırcık arasına birer sık iğne yaparak patimizi süslüyoruz. Her pıtırcık arasına birer sık iğne. Bu arada bu iplerimizi de, başlangıç iplerimizi de arada gizliyoruz. Şimdi bu desenli kısımlara geldiğimizde arkadaşlar şöyle sık iğne yaptığımızda bakın arada boşluk oluşuyor. Bu boşluğu engellemek için şurada alt kısmındaki ipten alıyorum. Bir katında bakın şurada gösterelim. Şu kattan batarak alıyorum. Tekrar burada da görelim. İp katın içinden batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Aynı şekilde şuradaki laciverte bakın şöyle ayırdım. Katın içinden aldım. Bir daha gösterelim bakın. Buradan değil, burada boşluk oluşuyor. Hemen şöyle ayırdım. Şu katın içinden aldım. Devam ediyorum. Aynı şekilde burada bir altta katın içinden aldım. Burada da yine ayırdım. Katın içinden aldım. Ve devam ediyoruz. Her pıtırcık arasından yine birer sık iğne yaparak. Şimdi burada ilk başladığımız zincire batıyoruz. Şöyle çekme tekniğiyle işlemimizi sonlandırıyoruz. İpimi kestim. Şöyle tığımdan geçirdim. Arka taraftan da tığımla topluyorum.
Şimdi bu taraftaki izlediğimiz ipin kalan kısmını da keselim. Hemen şu süsümüzü de takalım üste. Evet arkadaşlar, patiğimiz hazır. Diğer tekini de ördük. Bakın. Çok güzel dikişsiz bir patik modeli. Geometrik desenli bir patiğimiz var. Modern desenli. Harika bir patik. Şimdi onu da hemen kalıba takalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun patik modeli bu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.